I told you all that I was the greatest of all time. Futebol Dünya Şampiyonu. İnanılmaz bir rekor. Naim Süleymanoğlu. Whose game is it? It's Michael Jordan's game. Türk futbol tarihinin gerçekleşmemiş en büyük hayallerinden biri İstanbul'a 100.000 kişilik bir stat inşa etmekti. 1950'li yıllarda ortaya atılan ve birkaç yıl sonra Türk futbolunu kurtaracak tek hamle olarak zikredilmeye başlanan stat projesi asla gerçekleşmedi. Ama kimi zaman ilgililerin açıklamaları, kimi zaman haber sıkıntısı çeken gazetelerin konuyu yeniden ısıtmasıyla gündemdeki yerini daima korudu. İlk kez 1954 seçimlerinden önce dillendirilen 100.000 kişilik stat, neredeyse sonraki bütün seçimlerde sağ siyasetin vaatlerinin vazgeçilmezlerinden olacaktı. Aslında İstanbul'a gazetelerin tabiriyle asri bir stadyum yapma düşüncesi ilk kez 1930'da ortaya çıktı. Bütün dünyayı büyük bir depresyona boğan 1929 ekonomik krizinin ardından genç Türkiye Cumhuriyeti de toparlanmaya başlamış, siyasi reformların ardından sıra sosyokültürel reformlara gelmişti. Atatürk'ün Fransa'dan getirdiği şehir planlayıcısı Henri Prost, olimpiyat oyunlarının gelecekteki önemini öngörüp İstanbul'a bir olimpik stadın yapılması gerektiğini söylemişti. Stadın 50.000 kişi kapasiteli olması ve Çukurbostan, Aksaray Yenibahçe ya da Surpagop Ermeni mezarlığına yapılması düşünüldü. Günümüzde üzerinde Hilton, Divan ve Hyatt Regency otelleri, İstanbul Radyosu, Askeri Müze, Gezi Parkı ve başka onlarca yapının bulunduğu devasa mezarlık arazisi yağmalana bitirilemediği için 1930'lu yıllar boyunca stadın yapılmasına en uygun yer olarak öne çıktı. Tam stadın yapımı için nihai aşamaya gelinmişti ki ...1939'da 2. Dünya Savaşı'nın başlaması projenin rafa kalkmasına sebep oldu. Memleketin her tarafı olduğu gibi o gün Ankara'da bütün mevcuduyla sandık başlarına toplanmış. Çeyrek asırlık iktidarın milleti reyiyle ilk defa değiştireceği gün bugün. İşte atılan bu her rey, Türkiye'de yeni bir partiyi iktidara biraz daha yaklaştırıyor. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti iktidara geldikten sonra İstanbul'a yeni ve dünya çapında bir stat yapılacağı açıklandı. 1953'te stadın Langa'da yapılacağı duyurulsa da kapasitesinden söz edilmedi. Stadın 100.000 kişilik olacağı ilk kez 24 Aralık 1954'te İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökay'ın dilinden döküldü. Bu büyüklükte bir stat fikrini akıllara düşüren şey ise muhtemelen Brezilya 1950 Dünya Kupası için inşa edilen ve o zamanki kapasitesi 180.000 kişi olan Maracana'ydı. 1950 kupa finalini bu statta kaçak seyircilerle birlikte yaklaşık 200.000 kişinin izlemesi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki futbol severlerin gündemine de girmeyi başarmıştı. 100.000 kişilik stat müjdesi dönemin gazetelerini çok sevindirdi. Hiçbiri ortada henüz Türkiye Ligi bile yokken neden böyle bir stada ihtiyaç duyulduğunu, 2 milyon nüfuslu bir kentte bu büyüklükte bir stada gerek olup olmadığını sorgulamadı. Ulaşım ve altyapı sorunlarından söz eden de yoktu. Neredeyse tüm haberlerde o yıllarda 100.000 kişiden fazla kapasitesi olan Wembley, Maracana, Berlin Olimpiyat ve Roma Olimpiyat statlarının fotoğrafları kullanıldı. 1955 yılının Haziran ayında Vali Gökay, stadın Langa'da yapılmasından vazgeçildiğini ve projenin Bayrampaşa'ya taşındığını duyurdu. Çalışmalara hemen başlanacak, temel bir ay içinde atılacaktı. Bu, stat inşaatının kısa sürede başlayacağının söylendiği onlarca resmi açıklamanın ilkiydi. Association football is the most popular outdoor sport in Britain. Thousands play and millions watch the game. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de futbol sosyal hayatın merkezine iyiden iyiye giriyordu. Lefter Küçükhan Donyadis, Turgay Şeren, Metin Oktay ve Hakkı Yeten. Ülke futbolu tarihinin ilk yıldızlarının filizlenmesine tanıklık ediyordu. 1956'da oynanan Türkiye-Macaristan maçı da yıldızların parladığı ilk büyük sahne gösterisiydi.
İşte top lefterde ve İsfendiyar'dan aldığı pası gole çevirdi. Penaltı atıyoruz. Attık ve gol. Şimdi Metin'e doğru geliyor. Metin üstüne attı ve gol. Puşkaşlı Macaristan'a karşı alınan galibiyetin ardından 100.000 kişilik stat sözü bu kez en yetkili ağızdan, Başbakan Adnan Menderes'ten geldi. Macaristan fatihlerinin kabulünde stadın inşaatına yakında başlayacaklarını açıklayan Menderes, gazetecilere "Sporsever halkımız ve her şeyimiz olan gençlik 100.000 kişilik stadı çoktan hak etti. Buradan kendilerine söz veriyorum, çok yakında inşaata başlayacağız inşallah. Bu beyanı da gönül rahatlığıyla benim ağzımdan yazabilirsiniz" diyecekti. Ertesi günkü gazetelerde Beden Terbiyesi İstanbul Bölge Müdürü Selahattin Cihanoğlu bir hafta içinde stadın yerine kesin karar vereceklerini söyledi. 13 Nisan 1956'da Cihanoğlu stadyum ve kapalı salonları inceleyeceği bir Avrupa gezisine çıktı. Dönüşünde Menderes'e bir rapor sunan Cihanoğlu, 4 Haziran 1956'daki basın toplantısında 100.000 kişilik stadın Levent'te yapılacağını açıkladı. Ancak aradan 6 ay geçtikten sonra stadın yeri Levent'ten Edirne Topkapı arasına taşındı. 20 Mayıs 1957'de Mithatpaşa stadında Mısır'la oynanan milli maçta, muhtemelen kalabalık yüzünden maça zar zor girdikten sonra da izdiham yüzünden rahat edemeyen 25.000 seyirci, Menderes'e 100.000'lik stat isteriz diye tezahürat yapacaktı. 28 Haziran'da valilikte yapılan toplantıda stadın yerinin biraz kaydırılıp Bayrampaşa'ya taşınması ve Mimarlar Odası'nın proje yarışması açmasına karar verildi. Konunun bu kez ciddiymiş gibi ele alınma sebebi 27 Ekim'de yapılacak genel seçimlerden başka bir şey değildi tabii. Bu arada stat için kaynakta bulunmuştu. Demokrat Parti hükümeti çok yakında müşterek bahis kanunu çıkarmayı tasarlamaktaydı ve buradan devlete kalan paranın tamamı 100.000 kişilik stat başta olmak üzere yeni tesislerin inşası için kullanılacaktı. 7 Ocak ve 4 Mayıs 1958'de 100.000 kişilik stadın yapımına kat'i olarak başlanacağı Başbakan Menderes tarafından 2 kez açıklandı. Stadın yeri yine değişmiş, bu kez Çukurbostan'a alınmıştı. 21 Şubat 1959'da İstanbul, İzmir ve Ankara Profesyonel Bölge Ligleri birleştirildi ve Milli Lig kuruldu. Türkiye genelinde futbol artık profesyonel düzeyde oynanıyordu. 29 Nisan 1959'da da müşterek bahis kanunu kabul edildi. 26 Mart 1960'da oynanmaya başlayan Spor Toto'ya ilgi büyüktü. Beden Terbiyesi Genel Müdürü Mehmet Arkan, 16 Nisan'da oyunun 4 haftalık gelirinin beklediklerinin çok üzerinde olduğunu ve Mayıs ayında 100.000 kişilik stadın inşasına başlamanın önünde bir engel kalmadığını söyledi. Ancak Mayıs ayında stadın önüne belki de çıkabilecek en büyük engel çıktı. Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri memleketin idaresini ele almıştır. Bu hareket kansız başarılmıştır. Türk Ceza Kanunu'nun 146 Taksim 1. maddesi hükmünce ölüm cezasına çarptırılmasına oy birliğiyle 27 Mayıs darbesinin ardından 100.000 kişilik stat hayali gözden düşüp Demokrat Parti iktidarının birçok projesi gibi itibarsızlaştı. Konu 5 yıl sonra gündeme gelmek üzere masadan kaldırıldı. Her tarafa geliyor mu ses? Geliyor, peki. Milletin sinesinde bir ateş yakılmıştır. Havayı yürütecek güce sahibiz. 10 Ekim 1965 seçimlerini Demokrat Parti'nin devamı olma iddiasındaki Adalet Partisi kazandı. Bu partinin sporla ilgilenen Devlet Bakanı Kamil Ocak, 100.000 kişilik stat hayalini kendilerinin gerçekleştireceğini söyledi. Stat meselesi henüz 3 yıllık siyasetçi olan Başbakan Süleyman Demirel'e de soruldu. Stadın yapımına pek taraftar gözükmeyen Demirel, "Türkiye'de her şey ileride, bir spor mu geri kaldı? Başka işimiz mi yok?" diye terslenince konu bir süreliğine daha rafa kalktı. Stat meselesi 12 Ekim 1969'da yapılacak seçimlerden birkaç ay önce yeniden gündeme geldi. Beden Terbiyesi Genel Müdürü Ulvi Yenal, 100.000 kişilik stat için kesin karar alındığını açıkladı. Adalet Partisi'nin kazandığı seçimden hemen sonra sızan ilk bilgilere göre ise 100.000 kişilik stat'tan vazgeçilmişti. Ancak yeni kurulan Gençlik ve Spor Bakanlığı koltuğuna oturan İsmet Sezgin, göreve gelir gelmez tesisleşme hamlesine başlayacaklarını açıkladı. Elbette
böyle bir hamlenin içinde 100.000 kişilik stat da olmazsa olmazdı. Taze Bakan, 1 Ocak 1970'te stadın temelinin ilkbaharda atılacağını, 1973'teki Cumhuriyet'in 50. yılı kutlamalarına ise mutlaka yetiştirileceğini söyledi. Ancak 12 Mart 1971'de stat projesinin önüne bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri, kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır. Önünüzde yeni başbakanımızı tebrik ederim. Tebrik ederim. Hayırlı ve başarılı olsun. Teşekkür ederim. Askerlerin kurdurduğu partiler üstü Milli Birlik Hükümeti tarafından atanan Beden Terbiyesi Genel Müdürü İsmail Hakkı Güngör, Aralık ayında 100.000 kişilik stadın bir hayalden ibaret olduğunu söyledi ve bunu söyleyen ilk yetkili olarak tarihe geçti. Ancak bu açıklama 100.000 kişilik stat sevdalılarını yalnızca kısa süreliğine durdurabildi. 14 Ekim 1973'teki genel seçimlerden 2 ay önce Adalet Partili İstanbul Belediye Başkanı Fahri Atabey düzenlediği basın toplantısında 100.000 kişilik stadın yapımına başlanacağını bir kez daha müjdeledi. Stadın yeri de belliydi. Yeşilköy. Evet, kent merkezine biraz uzaktı ama sorun değildi çünkü metroda yapılacaktı. Stadın kendisi yetişemese de hiç değilse temeli Cumhuriyet'in 50. yılına yetişmeliydi. Fakat tahmin edilebileceği gibi sembolik temel bile atılmayacaktı. Seçimlerden birinci çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Milli Selamet Partisi ile 1974 Ocak ayında kurduğu koalisyon Kasım'da dağıldı. Bunun arkasından kontenjan senatörü Sadi Irmak Başbakanlığında partiler üstü bir geçiş hükümeti kuruldu. Başbakan Irmak, stadın kapasitesini 150.000 kişiye çıkaran ilk kişiydi. 13 Ocak 1975'te 100.000 değil 150.000 kişilik bir stat düşündüğünü ve yerinin de Boğaz kıyısı olması gerektiğini vurguladı. Köprüye yakın olması açısından Kuzguncu'yu uygun görmüştü. Ancak bir ay sonra başbakanlığı sona erdi ve görevi sağ partilerin oluşturduğu 1. Milliyetçi Cephe hükümetine devretti. Başbakan bir kez daha Demirel'di. Henüz yeni bir siyasetçiyken 100.000 kişilik stada mesafeli olan Demirel, aradan geçen 10 yılda epey değişmişti. 20 Ağustos 1975'te şunları söyledi. Şu net, 150.000 kişilik stadı yapmaya kararlıyız. 100.000 kişilik stadın düşünülmesinin üstünden çok zaman geçti. İstanbul'da çok kalabalıklaştı. Hiç vakit geçirmeden bu tesisi memleketimize kazandırmaya kararlıyız. Hatta 200.000 kişilik bile olabilir. Bu açıklamadan yaklaşık 4 yıl sonra 10 Kasım 1979'da yeniden hükümeti kurmakla görevlendirilen Demirel, "Sözüm söz, bu sefer İstanbul'u 150.000 kişilik stada kavuşturacağız inşallah" diyecekti. Fakat son vaadin üstünden bir yıl bile geçmeden bu kez de silahlı kuvvetler kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Parlamento üyelerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Yurt dışına çıkışlar yasaklanmıştı. Saat 5'ten itibaren sokağa çıkma yasağı. Vatandaşların bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güvenmelerini bekliyor. Kenan Evren, Orgeneral. Darbe, Türkiye demokrasisi gibi 100.000 kişilik stat hayalini de 3. kez kesintiye uğrattı. Turkish Prime Minister Turgut Özal. President Turgut Özal remains committed. Darbeden 3 yıl sonra yapılan ilk seçimleri Demirel gibi proje adamı olan Turgut Özal kazanınca stat hayali de yeniden canlandı. Özal'ın başbakan olur olmaz verdiği sözlerden biri de elbette 100.000 kişilik stat yapmaktı. Özal farklı tarihlerde en az 3 kez daha stadı yapma sözü verecekti. 29 Kasım 1987'de yapılacak seçimlerden önce stat vaatleri yeniden canlandı. Biz seçime hazırız. Giren girer, girmeyen girmez. 100.000 kişilik stadı yapmaya kesinlikle kararlı olduklarını söyleyen ANAP'lı Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu, parayı nereden bulacakları sorusunu stadı yapacak müteahhide Ali Samiyel, Ankara Cebeci ve Mersin Tevfik Sırrı Gür statlarını verebiliriz diyerek yanıtladı. Spordan sorumlu Devlet Bakanı İsmet Özarslan da destek verecek. Hatta Özarslan, stadın üstünün tamamen kapalı olacağını da müjdesine ekleyecekti.
Kasım 1989'da Özal Cumhurbaşkanı olunca 100.000 kişilik stat bayrağını 1991 seçimlerinin ardından başbakan seçilen Demirel bir kez daha devraldı. Ama bu kez kapasitede iskonto yaptı ve 23 Şubat 1993'te yaptığı konuşmada 75.000 kişilik stat inşa edeceklerini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, 17 Nisan 1993 Cumartesi günü saat 10.30 sıralarında ani bir kalp rahatsızlığı geçirmişlerdi. Sayın Cumhurbaşkanımız maalesef kaybetmiş bulunuyoruz. Hepimizin başı sağ olun. Özal'ın 17 Nisan 1993'teki ölümünden sonra Cumhurbaşkanı olan Demirel, stat projesini yine kimselere bırakmadı. Cumhuriyet'in 75. yılında temelini atmayı planladığı statla hem 40 yıllık bir hayalin gerçek olacağını hem de bu sayede Türkiye'nin olimpiyat adaylığı şansının artacağını söyledi. Ve 1998'de Cumhuriyet'in 75. yılında stadın temeli gerçekten atıldı. Gazeteler o gün 40 yıllık hasret bitiyor başlıklarıyla çıktı. 100.000 değil, 80.000 kapasiteliydi gerçi ama stada özlem o kadar büyüktü ki kimse 3'ün 5'in hesabını yapmadı. Nihayet sıkıntılı bir yapım sürecinin sonunda 2002'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nın inşaatı tamamlandı. Açılışı 31 Temmuz 2002'de Galatasaray Olympiakos maçıyla yapılan bu lüzumsuz stadın hikayesi ise bambaşka bir bölümün konusu olarak tarihin kendisine ayrılan raflarına kaldırılacak. Stade de France'ın da mimarlarıyla gerçekten güzel bir stadyum ve işte iki takım sahaya çıkıyor. Türkiye'nin gururu olacak stat tamamlandı ama işte olimpik rezalet. 40 yıllık İstanbulluların bile yerini bilmediği altı. Rezillik olmaz. Yol olmayan yere stat yapılır mı? Giremeyiz. Bir de olimpiyatlara talip nerede görülmüş bu? Stada gelmeye çalışan futbol severler olmayan yol ve çileye dönen trafikte en büyük rüzgar ve diğer nedenlerden dolayı bir türlü istenilen verimin alınamadığı olimpiyat stadı için Fatih Terim Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İlkay Gündoğan kupayı kaldırdı. Atatürk Olimpiyat Stadı. İstanbul. Harika bir gece. Kalelerin şöyle bir yer değişmesi iyi olmasını demiştim. Gol durumunda şurada gol. Olaylar yaşandı Olimpiyat Stadı'nda gerçekten çok üzücü görüntüler. Statta ışıklar kesildi. 8. dakika. dünyadaki en soğuk yer olabilir Olimpiyat Stadı. Zemin boyamışlar.